Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Blok zincir teknolojisi dünya çapında geleceğin teknolojisi olarak kabul ediliyor ve blok zincir projeleri de her geçen gün kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Var olanların yanı sıra farklı özellikleriyle birbirlerine alternatif olacak şekilde yepyeni düzinelerce projenin piyasaya selam çakışlarına da şahitlik ediyoruz. Tek bir blok zincirin egemenliği ele alacağı fikri bir süreliğine akıllardan geçse de artık şu bir gerçek ki gelecek çok zincirli olacak. Tartışmasız. Peki bu çok zincirlilikten kastımız kendini ispatlamış ama tamamen başına buyruk zincirlerin gelişi güzel şekilde işlemeye devam etmesi mi? Tabii ki hayır. Birlikten kuvvet doğar. Bugün blok zincirler arası birlikte çalışabilirlik kavramı bir nebze de olsa köprüler sayesinde gerçekleşiyor. Ancak piyasada yatırımcılar kadar olmasa da teknolojinin bizzat içerisinde yer alıp deneyimleyenler daha iyi bilirler ki köprülerde işlem yapmak gerçekten zahmetli, yavaş, masraflı ve riskli bir şey. Buradaki en önemli kavram da risk. Zincirler arası köprüler üzerindeki hırsızlık, hack olayları sürekli olmaya başladı ve yakın geçmişte Ronin Köprüsü'ne yapılan 600 milyon dolarlık hack saldırısıyla Şubat ayında Solana Ethereum arasındaki Wormhole Köprüsü'ne yapılan 320 milyon dolarlık saldırıyla devamında Harmony ve Nomad derken güven büyük ölçüde sarsıldı. Şu anda köprü yani bridge protokollerinde kilitli durumda milyar dolarlar var ve bunların %100 güvence altında olduğunu asla söyleyemeyiz. Mevcut köprü çözümlerinin zayıflığı aslında tüm kripto ekosisteminin savunmasız ve itibarsız hale gelmesinde rol oynuyor. Çok zincirli bir gelecek ve teknolojisini ticari olarak elverişli hale getirebilmiş blok zincirler düşleyeceksek eğer bir köprüden daha fazlasına ihtiyacımız var. Bugün bu bağlamda blok zincir teknolojisinin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olan birlikte çalışabilirliğe çözüm sağlamayı amaçlayan ve neredeyse tüm blok zincirleri arasında akıllı sözleşmelerin iletişimini gerçekleştirmek için bir mesaj taşıma katmanı görevi görecek olan Layer Zero projesini inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Layer Zero farklı blockchain ağlarının birbirlerine bağlanmasını kolaylaştırmak için yeni bir teknik kullanan bir birlikte çalışabilirlik protokolü. CEO'su ve kurucu ortağı Brian, misyonumuz her akıllı sözleşmeyi her zincire bağlamaktır diyor. Layer Zero blockchain projelerinin ve uygulamaların diğer katmanlarla kolay entegrasyonu için kullanabileceği çeşitli yapı taşları sağlıyor. Ayrıca altyapı düzeyinde çözümler sunarak geliştiricilerin karşılaştığı ortak sorunları da ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. İşin özü başta bahsettiğimiz köprülerin tam aksine Layer Zero ucuzluk, güvenlik, kolaylık ve ölçeklenebilirlik vaat ediyor. Bunların da yanı sıra kullanıcıların blok zinciri tabanlı işletmeler ve D-app'ler oluşturmasına, veri şemalarını ve kaynaklarını doğrulamasına, kripto para birim üretmesine, benzersiz iş mantığı ve ölçümleri programlamasına olanak tanıyor. Bu arada benzer misyona sahip olma açısından Polkadot ve Cosmos'u örnek göstermek yanlış olmaz. Her iki projenin de blok zincirleri için bir blok zinciri oluşturma tutkusu var ve bu yöndeki çalışmalar da devam ediyor. Şimdi Layer Zero'nun nasıl çalıştığına bakalım. Bu bölüme likiditeyi açıklayarak başlayalım. Her yatırımda olduğu gibi kripto para piyasasında da aldığınız kripto paraları uzun süre beklemeye gerek olmadan ya da fiyat kırmadan alıp satabilmek istersiniz. Bunun da mümkün olabilmesi için işlem yaptığınız piyasanın likit olması gerekir. Tam burada da likidite havuzları devreye girer. Bir likidite havuzu merkezi olmayan bir borsadaki varlıklar arasında ticareti kolaylaştırmak için kullanılan akıllı bir sözleşmede kilitlenmiş, kitle kaynaklı bir kripto para birimi veya jeton havuzudur. Şimdi DeFi uygulamaları yüksek ücretler ve gelişen yatırımcıların tercihleri sebebiyle birden çok zincire yayıldı ve dağıtıldı. Bu da pazarda önemli bir parçalanmaya yol açtı. Ethereum, Moonbeam, Phantom, BSC ve daha fazlası. SushiSwap'ta tüm bu zincirler için ayrı ayrı likidite havuzları var. Layer Zero likiditeyi zincirler arasında tek bir yerde birleştirerek ve farklı ağlar arasında kolayca giriş ve çıkış işlemlerini mümkün kılarak bu sorunu çözüyor. Örneğin Ethereum uygulamaları Avalanche üzerinde inşa edilmiş popüler bir merkeziyetsiz borsa olan Pangolin'deki likiditeye erişebilecek böylelikle. Yine aynı şekilde SushiSwap'ta birlikte çalışabilirlik sağlamak için ondan fazla çapraz zincir köprüsü senkronizasyonu gerekiyorken Layer Zero tüm bu karmaşık çapraz zincir köprüleri olmadan bütün blok zincir ağlarına aynı anda dağıtılabiliyor. Geldik Layer Zero'nun esas olayına, işin teknik boyutuna az da olsa değinmek istiyoruz. Teknik boyutuyla ilgilenmeyenler ilerleme çubuğundan bir sonraki bölüme geçebilirler. Zincirler arası iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan iki yaygın teknik var. Bunlar Middle Chain ve On-Chain Light Node. Middle Chain ucuz ama güvenli değil. Buna karşılık On-Chain Light Node da güvenli ama oldukça pahalı. Bu durumda ise ideal senaryo her iki yaklaşımın güçlü yönlerini birleştirip zayıf yönlerini yok etmek. Layer Zero Labs de bunun Ultra Light Node adını verdikleri yöntemle başarılabileceğini savunuyor. Layer Zero protokolünde 3 ana bileşen yer alıyor. Bunlar Layer Zero Endpoint, Oracle ve Relayer. Buradaki en büyük avantaj Oracle ve Relayer çiftinin kullanılmasıyla sağlanan artırılmış güvenlik. Hal böyleyken kötü amaçlı bir eylemin gerçekleşmesi için hem Oracle'ın hem de
de ilgili relayer'ın güvenliğinin aşılması gerekiyor. Oracle içinse Chainlink'i kullanıyorlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Layer Zero birden çok zincirin eş zamanlı iletişimini gerçekleştirebiliyor. Bu sebeple proje kendisini zincirler arası köprü yerine çoklu zincirler arası anlaşma olarak adlandırıyor. Proje aynı zamanda zincirler arası bir endüstri standardı olma hedefine de sahip. Yani ortaya koydukları fikir ve teknolojiye de bakıldığında burası da gayet önemli. Son olarak belirtmekte fayda var. Layer Zero protokolü Solidity birincil programlama dili olarak kullanmaya devam ediyor ve mevcut EVM DApp geliştiricileri için erişilebilir hale geliyor. Layer Zero'nun ne olduğundan ve nasıl çalıştığından bahsettik. Stargate ve Omnichain NFT'lere geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Arkadaşlar Telegram kanalımızda kripto paralar ve genel konulara dair odalarımızı güncelledik. Buraya ister kafanıza takılan konuları danışmak için, isterseniz de sadece sohbet etmek için katılabilirsiniz. Zaten ekrana da şu anda yansıyor. Sol taraftan oda başlıklarını görebiliyorsunuz. Aşağıda açıklamalar kısmında linklerimiz de mevcut. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Layer Zero ve Stargate aynı ekip tarafından geliştirilmiş iki farklı protokol aslında. Stargate ise Layer Zero'nun üzerine inşa edilmiş ayrı bir protokol. Köprülerdeki kötü tecrübelerden kurtulabilmek adına geliştirilmiş Omnichain DeFi hizmeti ve tamamen şekillendirilebilir bir likidite protokolü. Protokol hali hazırda Ethereum, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum ve BNB zinciri dahil olmak üzere en önde gelen blok zinciri protokollerinden bazılarını destekliyor. Stargate Finance hizmetini Mart 2022'de başlattı ve resmi lansmanından sonraki 6 gün içinde 1.9 milyar dolardan fazla kilitli toplam değer yani TVL çekti. Aslında bu DApp'in yoğun kullanımı bir taraftan Layer Zero'nun benimsenmesine de destek oluyor. Arkadaşlar başta Stargate olmak üzere Layer Zero ekosisteminde yer alan diğer platformlarda da stake, likidite ekleme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmeniz halinde airdrop alabilme ihtimaliniz artacaktır. İlgilenenler bu olanakları da değerlendirebilirler. Layer Zero protokolünün başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından Omnichain NFT'ler de dahil olmak üzere birçok ilginç proje su yüzüne çıktı. Protokol herhangi bir EVM blok zincirini desteklediğinden akıllı sözleşmeler birçok farklı zincirle uyumlu. Mevcut NFT projeleri yalnızca tek bir ana ağda bulunurken Omnichain NFT'ler Layer Zero'yu destekleyen herhangi bir ağdan gönderilebilir ve alınabilir. Şu anda Layer Zero, BSC, Avalanche, Polygon, Moonbeam, Arbitrum, Optimism, Phantom ve Harmony gibi EVM uyumlu zincirleri destekliyor. Yani örneğin Polygon, Avalanche gibi EVM uyumlu ağlardan aldıklarınızı Ethereum ağında satabileceksiniz. Bu gerçekten önemli bir imkan. Yol haritasıyla devam edelim. Ekiple yaptığımız görüşmelerde paylaşılabilecek herhangi bir zaman çizelgesi veya yol haritasının bulunmadığını söylediler. Hali hazırda Solana, Aptos ve Sui genişletmenin yanı sıra bir dizi büyük proje entegrasyonu üzerinde çalışıyor olduklarını da eklediler. Şimdi gelin endüstrinin temel taşlarından olmayı hedefleyen bu projenin takımına bakalım. Layer Zero çoklu blok zincirlerinde Omnichain merkeziyetsiz uygulamaları etkinleştirmek için protokoller geliştiren Kanada Vancouver merkezli bir girişim olan Layer Zero Labs tarafından geliştirildi. Caleb Bannister, Ryan Zerrick ve Brian Pellegrino. Proje bu 3 yol arkadaşının ellerinde şekillenmeye başladı. Yol arkadaşı belki az bile kalır çünkü birbirlerini 16 senedir tanıyan, aynı üniversiteden mezun olmuş, aynı projelerde, araştırma laboratuvarlarında ve şirketlerde çalışmış 3 kafadardan bahsediyoruz. Ryan ve Caleb'ın yapay zeka, yazılım danışmanlığı gibi alanlarda tecrübeleri var. Ancak bizim bu videoda üzerinde duracağımız isim CEO Brian. Sizi geçmişiyle biraz şaşırtabilir. Brian 15 yaşındayken çevrim içi poker oynayarak okulu bırakmayı haklı çıkaracak kadar para kazanıyor ve 8 yıl boyunca buna devam ediyor. Devamında hem yasal düzenlemelerden hem de para kazansa bile faydalı bir şey üretememenin verdiği tatminsizlikten dolayı profesyonel olmak ve bilgisayar bilimi çalışmalarına devam etmek için kendine 6 ay veriyor. Makine öğrenimi modelleri yazıp bilgisayar bilimi üzerine yoğunlaşıyor. Google Chrome geliştiricileriyle Facebook'la ilgili çeşitli araştırma projelerinde de yer alıyor. 2016'nın başlarındaysa Major League Baseball kulübüne sattığı bir makine öğrenme aracı yaratıyor. Nihayetinde anlamlı ve küresel getirisi olan bir şey, kendi deyimiyle çözülmesi gereken bir sorun buluyor ve bugün blok zincirleri ve kripto para birimleri dünyasının ancak en zor sorunlarından birini çözmek için yola çıkan Layer Zero'nun CEO'su olarak merkeziyetsiz sistemler üzerindeki uzmanlığıyla ve blok zincir alanındaki sorun çözme kabiliyetiyle yola devam ediyor. Layer Zero'nun jetonuyla ilgili herhangi bir resmi bilgi şimdilik yok arkadaşlar. Kısaltmasının ZRO ya da Zero olacağı ve yakın zamanda çıkacağı konuşulsa da bu konuda kesin bir veri bulunmuyor. Özellikle gündemde bir proje olup hala jetonu bulunmaması sebebiyle pek çok fırsatçı sahte whitelist ve token satış haberleriyle ortalıkta geziniyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Mart 2022'de Layer Zero Labs, FTX Ventures, Coinbase Ventures, Uniswap Labs, A16Z, PayPal Ventures ve daha fazlasından A+ serisi yatırım turunda $135 milyon topladı.
Yatırımcılar arasında Muhabbet Kapital'de bulunuyor. Onları da buradan tebrik ederiz. İlginç bir şekilde Layer Zero PayPal'in ilk Web3 yatırımıdır. PayPal'in dünyanın önde gelen ödeme ağlarından biri olduğunu düşünürsek bu Layer Zero'nun kripto alanının ötesine uzanan büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca 135 milyon dolarlık bir destek projenin geleceği açısından da oldukça güven uyandırıyor. Layer Zero'nun Twitter'da 170 bin, Discord'da 68 bin ve Telegram'da yaklaşık 18 bin takipçisi var. ICO Holder verilerine göre takipçi sayısında Şubat ayından bu yana lineer bir artış var ve bu özellikle Twitter'da çok daha baskın. Gerekli linkleri açıklamalar kısmına ekledik. Oradan da güncel paylaşımlara göz atabilirsiniz. Geldik artılar ve eksilere. Artılarla başlayacak olursak daha yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik, takaslar, likidite madenciliği, borç verme ve borç alma ve diğerleri gibi günümüzün blok zincir destekli etkinliklerinin çoğu üzerinde kesinlikle derin bir etkiye sahip bir proje. Özellikle A+ turunda aldıkları hatırı sayılır yatırım miktarını akıllıca kullanırlarsa bu çok büyük bir avantaja dönüşecektir. Tüm zincirlerin tek bir arayüz ve kod aracılığıyla birbirlerine bağlanabiliyor oluşu çok zincirli DApp'lerin kullanımını daha kolay hale getiriyor. Bu hem kripto ekosistemi hem de kullanıcılar için çok faydalı. Projenin başında bulunan birbirlerini 16 yıldır tanıyan ve pek çok ortak projede rol alan 3 yakın arkadaşın bulunması da bizce projenin istikbali açısından avantajlı bir durum. Risklere geçtiğimizde sistem bilgiyi doğrulamak için hem Oracle'ın hem de Relayer'ın düzgün çalışmasını gerektirdiğinden taraflardan herhangi biri bilgi verilerini keyfi olarak silebilir. İkinci olarak DeFi'nin uçsuz bucaksız ve karmaşık dünyasını anlamaya çalışan yeni kullanıcılar için yüksek giriş engeliyle ilgili artan bir sorun var. Çeşitli blok zincirlerinde her gün çok sayıda ürün ortaya çıktığı için buna ayak uydurmak zor olacaktır. Son olarak Layer Zero üzerindeki çok çeşitli blockchain platformları, borsalar ve jetonlar kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor olabilir. Birlikte çalışabilirlik, muazzam potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için blockchain teknolojisinin daha fazla geliştirilmesi gereken alanlardan biri. Bu zorluğun üstesinden gelme konusundaki özgün yaklaşımıyla Layer Zero, blockchain ekosisteminde tamamen yeni ve benzersiz bir şey yaratmayı amaçlayan umut verici bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Blok zincir teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha ilgi çekici, erişilebilir ve kullanışlı hale getirme vizyonuyla ilerliyorlar. Layer Zero Labs'in ana hedefleri heyecan verici. Bu da projenin zaman içinde nasıl olgunlaştığını ve geliştiğini görmeyi çok daha çekici hale getiriyor. Bunu da ancak bekleyip göreceğiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve zil ikonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ekrana yansıyan sosyal medya kanallarından da bizleri takip etmeniz faydanıza olacaktır. Özellikle videonun başında da belirttiğimiz gibi Telegram kanalımızda merak ettiğiniz her konuda fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.